Üniversiteye git, iyi bir diploman olsun, güzel bir işin olsun, rahat bir hayat yaşa. Bu hepimizin duyduğu bir vaatti, değil mi? Peki ya o vaat artık geçerliliğini yitirdiyse? İşte bu analizde Türkiye'de bir üniversite diplomasının değerinin nasıl eridiğine ve bu durumun aslında çok daha derin bir eşitsizlik hikayesini nasıl gizlediğine verilerle bakacağız. Şöyle bir 2009 yılına geri gidelim. O zamanlar Türkiye'de bir üniversite mezunu hiç okula gitmemiş birinden neredeyse 5 kat daha fazla kazanıyordu. Tam olarak 4,71 kat. Yani eğitim cüzdanınızda gerçekten somut bir fark yaratıyordu. Şimdi hızla günümüze gelelim. O büyük avantaj, diplomanın sağladığı o kazanç üstünlüğü eriye eriye 2,91 kata kadar gerilemiş durumda. Yani aradaki makas inanılmaz bir hızla kapandı. Evet, incelediğimiz kaynakların vardığı acı sonuç tam olarak bu. Ve bu durum bizi asıl güzeme getiriyor. Peki ama neden? Diplomanın değeri neden bu kadar düştü ve bu aslında ne anlama geliyor? İşte burası işlerin gerçekten karıştığı yer. Çünkü ilk bakışta ücret farkları azalıyor, kulağa harika geliyor değil mi? Daha eşit bir toplum. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Ve o yüz bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. İşte bu. Analizimizin geri kalanında peşine düşeceğimiz o kilit soru. Yüzeyde gördüklerimiz bizi yanıltıyor olabilir mi? Verilerin biraz daha derinine inince karşımıza ne çıkacak? Hadi gelin birlikte bakalım. Ve işte gizemin cevabı tam da bu tabloda yatıyor. Evet doğru, çalışanların aldığı ücretler arasındaki fark azalıyor. Ama toplam gelir eşitsizliği yani işin içine servet, kira gibi şeyler girince o artıyor. Ve en bombası insanların ne harcadığını gösteren tüketim eşitsizliği o resmen patlamış durumda. Haydi o zaman gizemin ilk parçasını çözmeye başlayalım. Bu ücret makası neden kapanıyor? Yani eğitimli insanlarla diğerlerinin maaşları neden bu kadar yaklaştı? Şöyle düşünelim, ücretler sanki bir mengeneyle sıkıştırılıyor. Mengenenin alt çenesi yani ücretleri aşağıdan yukarı doğru iten o büyük güç asgari ücret. Son yıllarda gördüğümüz zamlar en alttaki maaş seviyesini hızla yukarı çekti. Bu grafiğe bakınca durum çok netleşiyor. Özellikle 2016'dan sonra reel asgari ücret nasıl fırlamış görüyorsunuz. Bu artışlar o kadar etkili oldu ki 2023'e geldiğimizde çalışanların neredeyse yarısı, düşünün %44'ü ya asgari ücretle ya da ona çok yakın bir maaşla çalışır hale geldi. Hal böyle olunca diplomalı çalışanlarla aradaki fark da doğal olarak eridi. Mengenenin bir de üst çenesi var tabii. Yani ücretleri bu sefer de yukarıdan aşağıya doğru bastıran bir güç. Bu da aslında çok klasik bir arz-talep meselesi. Bakın veriler ne diyor? 2004'ten 2023'e iş gücü içindeki üniversite mezunlarının oranı 2 kattan fazla artmış. Ne olur piyasada bu kadar çok mezun olunca diplomanın o nadir olma özelliği, o kıymeti azalıyor. Bu da mezunların maaşlarını diğerlerine göre aşağı çekiyor. Tamam, ücretler anlaşıldı ama şimdi gizemin daha da karmaşık bir kısmına geliyoruz. Madem ücretler birbirine yaklaşıyor, peki o zaman toplam gelir eşitsizliği nasıl oluyor da artıyor? İşte cevap, maaşımızın dışında kazandığımız paralarda saklı. Şimdi toplam geliri düşünürken yapmamız gereken çok kritik bir ayrım var. Bir yanda hepimizin bildiği gibi çalışarak kazandığımız para var, yani maaşımız. Diğer yanda ise sahip olduğumuz varlıklardan gelen para. İşte evinizin kirası, yatırımlarınız, şirketiniz varsa kâr payınız. İşte bu ikinci tür gelir genellikle en tepedekilerin elinde birikiyor. Ve işte kilit bulgu da bu. Ücretlerdeki eşitsizlik azalırken o bahsettiğimiz sermaye ve girişimci gelirlerindeki eşitsizlik tam tersine artmış. Yani ücretlerde sağlanan o eşitlikçi kazanımlar var ya, maaş dışı gelirlerdeki artan eşitsizlik yüzünden buhar olup uçmuş. Kısacası zenginler maaşlarından çok, sahip oldukları varlıklar sayesinde daha da zenginleşmiş. Ve şimdi bulmacanın en çarpıcı belki de en endişe verici parçasına geldik. Anlıyoruz ki eşitsizliğin en net fotoğrafı insanların banka hesaplarında değil, alışveriş fişlerinde gizliymiş. Bakın, bu gerçekten de ekonomide öyle sık rastlanan bir durum değil. Son yıllarda tüketim eşitsizliği resmen patlamış ve hatta gelir eşitsizliğini bile sollamış. Harcamalardaki uçurumun gelirdeki uçurumdan bile daha büyük olması. Bu özellikle zor zamanlarda zenginlerle yoksulların ne kadar farklı dünyalarda yaşadığını acı bir şekilde gösteriyor.
Peki bu tüketimdeki uçurum nereden geliyor? Bunu anlamak için insanların paralarını neye harcadığına bakmamız lazım. Özellikle de yüksek enflasyon zamanlarında dayanıklı ve dayanıksız mallar arasındaki şu ayrım resmen her şeyin anahtarı. İşte temel davranış bu. Enflasyonun paranızı her gün erittiği bir ortam hayal edin. Varlıklı bir aile için yeni bir araba, bir buzdolabı almak, parayı bankada tutmaktan çok daha akıllıca, çok daha güvenli bir liman haline geliyor. Bir nevi yatırım aracı gibi. Rakamlar bu hikayeyi o kadar net anlatıyor ki. Bakın, 2019'dan 2022'ye en zengin %10'luk kesimin harcamaları içinde dayanıklı malların payı %42'den 52'ye fırlamış. Peki en yoksul %10'da durum ne? Onların payı düşüyor. Bu ne demek? Bu, enflasyondan korunma stratejisini sadece parası olanların uygulayabildiğini ve bu durumun tüketimdeki uçurumu devasa boyutlara taşıdığını gösteriyor. Peki tüm bu rakamların, grafiklerin, oranların gerçek hayattaki anlamı ne? Bu ekonomik tablo Türkiye'nin geleceği için bize ne söylüyor? İncelediğimiz kaynaklar bu eşitsizliği ateşleyen ana faktör olarak uygulanan ekonomi politikalarına işaret ediyor. Özellikle de enflasyon tavan yapmışken faizlerin düşük tutulması gibi alışılmışın dışında politikalar varlık sahiplerini korurken maaşıyla geçinmeye çalışanları çok daha zor bir duruma sokan bir ortam yarattı. Ama en önemlisi bu işin çok ağır bir insani maliyeti var. Eğitimle gelir arasındaki o kutsal bağ koptuğunda ne olur? Nitelikli eğitimli insanlar ya mesleklerini bırakıyor ya da daha iyi bir gelecek için ülkeyi terk ediyor. İşte hepimizin duyduğu o beyin göçü dediğimiz şey tam da bu. Ve bu bir ülke için en tehlikeli kayıplardan biri olan geri getirmesi çok zor, kalıcı bir sermaye kaybı demek. Sonuç olarak gördüğümüz gibi bu basit bir maaş hikayesinden çok daha fazlası. Bir diplomanın vadisi olduğunda bir ulusun geleceği için ödenen gerçek bedel ne oluyor? Belki de hepimizin üzerine düşünmesi gereken en temel soru bu.